Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle güzel bir kış yemeği yapacağız. Kurutulmuş bamya yemeği. Benim burada 2 bağ kurutulmuş bamyam var. Şöyle bol etli, nohutlu, sarımsaklı, naneli ve ekşili bir bamya yemeği yapacağız. Öncelikle bamyamızı bir miktar haşlamamız gerekiyor. Hafif yumuşaması gerekiyor. Bunun için ben ocağa daha önceden tencereyle su koydum, kaynattım. Şimdi bamyalarımızı o kaynayan suyun içerisine alacağım. Şimdi ara ara karıştırarak bamyalarımızı çok fazla ezmeyeceğiz. Çok fazla yumuşamayacak çünkü etle nohutla da pişecek. Ama bir miktarda yumuşaması ve pişmesi gerekiyor bu kaynar suda. Ara ara kontrol ederek pişireceğiz. Tam 25 dakikadır haşladığım bamyaların altını şimdi kapatıyorum. Güzel yumuşadılar. Şöyle süzdürerek alıyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Şöyle 250 gram kadar biraz hafif yağlı kuşbaşı etimi ısınan yağın içerisine ilave ediyorum. Evet, etlerimiz kavrulurken ben içerisine koyacağım soğanımı doğrayacağım. Kavrulan etlerimin üzerine soğanlarımı ilave ediyorum. Şimdi biraz da soğanlarla kavuracağız. Tenceremizin kapağını kapatalım ki soğanlarımız daha güzel yumuşasın. Soğanlarımız ve etlerimiz kavrulurken içerisine 2 adet orta boy domatesin rendesini de ilave edeceğim. Şimdi rende yapıyorum. Küçük küçük doğrayabilirsiniz de. Şöyle 6-7 diş sarımsak, bol sarımsaklı güzel olur. Şimdi bunları minik minik doğrayacağım. Şöyle 1-2 dakika daha kavrulduktan sonra salçalarını ilave edeceğiz yemeğimize. Şöyle 1 tatlı kaşığı biber salçası. Şöyle 1 tatlı kaşığı domates salçası. Şimdi salçalarımızı güzelce karıştırıyoruz. İki çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı da tuz ilave ettim. Kaynadıktan sonra tekrar tuzuna bakacağım. Bir karıştıralım yemeğimizi. Nanemizi de ilave ettim. Bol naneli güzel olur bu yemek. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı diyebilirim. Şimdi bu sosumuz biraz kaynasın. Evet, bamyalarımızı da ayıkladık. Yemeğimizin sosu çok güzel pişti. Şimdi şöyle bir kase buzlukta haşlanmış nohutum vardı. Onu çıkardım. Küçük bir kase. Ayıkladığım bamyalarımı koyuyorum. Bamyalarımızın üzerine 1 adet limon sıktım. Onu ilave ediyorum.
Bamyalarımızı çok ezmeden şöyle hafiften alttan karıştıracağız. Şimdi yemeğimizin suyunu ilave ediyorum. İki bardak su koydum ama biraz daha su ilavesi yapacağım. Evet, suyu şimdi güzel oldu. Yani normalde toplamda 3 bardak su koymuş oldum. Şimdi tencerenin ağzını kapatacağım, kapağını kapatacağım ve kaynamaya bırakacağım. Kaynadıktan sonra tuzuna filan tekrar bakıp kontrol edeceğim. Yemeğimize şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Lezzet katması için. Yemeğimiz 35-40 dakikadır kaynıyor ve kontrolünü yaptım. Bamyası, eti, nohutu çok güzel pişmişler. Kıvamı yerinde, lezzeti yerinde ve altını kapatıyorum. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Tam dediğim gibi bir kış yemeği oldu. Şimdi şöyle bir servis alacağım. Bamyalarımız çiçek bamyası, boncuk bamyası derler. Ondan oldukça küçük. Hiç uzama filan da yapmadı. Şimdi bir tadına bakmak istiyorum. Oldukça da sıcak. Mükemmel. Gerçekten kendim yaptım diye demiyorum. Ama ekşisi, hafif alttan vuran acısı, bamyanın o kuru sebze lezzeti çok güzel olmuş. Hele en üstüne koyduğumuz tereyağı ayrı bir lezzet katmış. Mükemmel bir kış yemeği hazırladık arkadaşlar. Bu tarifi muhakkak uygulayın. Yine ölçülerini videonun altına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.